Arkadaşlar şöyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Bakın şu kayanın şurası. Orada bir boşluk var arkadaşlar, yukarıda. Boşluk açılmış. Sanki orada özellikle yapılmış gibi bir boşluk var. Orası nereden baksam buraya 5-6 metre. 6 metre belki de 7 metre boyu var. Oraya çıkmak biraz zor. Buraya halat falan getirmek lazım. Yukarıdan aşağı inmek lazım. Oraya da bir bakacağız arkadaşlar. Oraya da bir bakacağız. Şu an gerçekten şu durumdayım arkadaşlar. Böyle durum. Buralar çok kaygan arkadaşlar. Gerçekten. Ama doğada olmak gerçekten güzel yani. Gerçekten güzel. Şuraya bakın. Bakın arkadaşlar, oradan gözüküyor zaten, bak. Buradan boşluk gözüküyor zaten. Oraya bir bakmamız lazım, ne var. Bir de kayanın şöyle alttan dümdüz bir hat var arkadaşlar. Şöyle ilerleyen bir hat var. Şöyle bir hat var arkadaşlar. Görüyor musunuz hattı? Sanki özellikle yapılmış. Biraz yaklaşalım, şurada bir bakalım. Evet. Şöyle boylu boyunca ilerleyen bir hat var. Bunun üzerinde arkadaşlar söylemiş olduğum yer. Bunun boyun toplamı 12-13 metre var belki de kayanın boyu. Karşısında da aynı şekilde bir kaya var. Şöyle. Kayanın üzerinde şöyle bir ağaç var arkadaşlar. Kestane ağacı galiba. Kayanın üzerinde büyümüş. Kayanın kendisinin içine işlemiş kökleri. Bakın kökü alttan çıkmış ağacın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu kök. Biz asıl yerimize gidip orada bir inceleme yapacağız arkadaşlar da. Şuradan geçmemiz lazım. Şöyle geçelim. Burası gerçekten derin. Bunu şuradan şöyle aşırı burada kimse gelmediği için aşırı şekilde farklı sinekler var. Isırıyorlar. Acayip şekilde ısırıyorlar. Yani anlatamam. Acayip böyle. Açlar çünkü buraya kimse gelmemiş arkadaşlar. Şuraya bakın. Nereden baksan 20 metre arkadaşlar bunun. 20 metreden de fazla. Bakın sarp kayalar. Yukarıdan aşağı inip o demin dediğim yere bakmak lazım. Şuraya bakın arkadaşlar. Üzerimize geliyor ya resmen. Arkadaşlar ilerliyoruz. İlerliyoruz. Bakın. Bizim
Bizim ilerleyeceğimiz yer, gideceğimiz yere daha gelmedik arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şurası, yaklaştık. Şurası, buradan geçelim. Buraya her geldiğim zaman arkadaşlar, yani makine teçhizat konusunda bütün önlemlerimi almama rağmen işte şurada böyle bir kaya var arkadaşlar. Bakın. Yandan baktığınız zaman bu şekilde çıkıntılı. Arkası tamamen düz. Ama kendisi sanki böyle bir burun yapmış gibi bir kaya var. Tam karşısına geçip bir de oradan göstereyim size. Demin söyleyeceğim şeyi bitireyim sözümü. Buraya her geldiğim zaman arkadaşlar bir tuhaflık oluyor. Yani şarjımı tamamen full olmasına rağmen, yedek bataryamız, şarjımız, işte ne gerekiyorsa olmasına rağmen burada ya kameralar tamamen kapanıyor, 2 saat onu açmaya uğraşıyorum. Yani bir tuhaflık oluyor burada, bunu anlayamadım, çözemedim. Buraya yaklaştığım zaman oluyor. Bana canlı yayın yaptığımız zaman arkadaşımızdan biri sormuştu, hani hatta yorumlardan mı yazmıştı, tam hatırlamıyorum. Oraya gittiğiniz zaman orasının tılsımlı olduğunu nereden anladınız veya nasıl anlıyorsunuz, ne hissediyorsunuz diye. Buraya geldiğim zaman bütün gariplikler olmaya başlıyor da ondan o şekilde düşünüyorum. Bakın ön taraftan baktığımız zaman kaya bu şekilde. Nereden baksan 2 metrekare alanı var şu burunun. Yani arkası dümdüz. Hatta arkada da şöyle bir çarpı gibi bir şey var. Bak yakından göstereyim arkadaşlar ben size onu. Bakın. Burası üstü. Kayanın üstü yukarı çıkıyor. Üstüne ağaçla kaplamış. Burada sanki oturak gibi yapılmış. Biraz da üçgene benziyor. Karşı tarafı gösteriyor. Karşı tarafta da dere ağaçlar getirmiş. Buraya tıkamış. Burada. Şöyle hemen onun yanında farklı bir kaya var. Kayanın arası da bu kayayla ikisinin arası boş arkadaşlar. Bakın. Sanki ayrı kayalar böyle. Ayrı kayalar gibi. Bak. Şurada da bir tane mağara var arkadaşlar. Bir baktım daha önceden. Biraz daha bakacağız oraya. Şöyle. Bizim basamaklı kayamız hemen bunun yanında. Şu üçgen gibi burun yapmış kayanın hemen sağında kalıyor. Bu zaten nereden baksan 25-30 metre yüksekliğinde bir kaya arkadaşlar. Altı dediğimiz gibi öyle bir mağara gibi bir şey var. Hemen onun yanında asıl yere geldik. Onun karşı tarafı da bir acayip yani. Onu gösteriyor o basamaklı kayayı. Şöyle ilerleyelim. Bu su da bayağı bir derin. Yani omuz göğsüme kadar gelir herhalde. O şekilde. Bakın arkadaşlar bakın. Şu üste bakın. Bak bu kaya sanki üzerimize gelecek gibi duruyor. Yani geride değil ileride duruyor. Altı ileride bunun. Üstü bize doğru gelmiş. Şöyle. Detaylı bir şekilde çekim yapıyorum ki siz de benim gibi görmüş olun, yorumda bulunabilin, bir düşünceniz olsun diye. Aynı zamanda doğanın da tadını çıkartın. Bakın sinekleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın kameraya bile saldırıyorlar ya. Bakın bakın. Acayip bir şey bunlar ya. Hiç kimse gelmiyor. İn gelmez cin gelmez bir yerdeyim. Öyle bir durum ki tek başımayım. Burada önüme ayı da çıkar, kurt da çıkar, domuz da çıkar. Her şey oluyor. Hani beslenmeye inmiş olurlar. Buraya beni yalnız yakaladıkları zaman biliyorsunuz güzel bir afiyetle mideye indirirler. Bakın arkadaşlar. Buraya ne olmuş böyle ya? Ben burayı diyorum size arkadaşlar. Şimdi bir temizlik yapacağız tabii ama bakın. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak, dördüncü basamak. Dördüncü basamağın üstü bayağı bir geniş yapmışlar. Alanı bayağı bir geniş. Bak buraya da giriş arkadaşlar. Bak buradan giriyorsun. Ağaçları ben
Şöyle yana doğru alırım birazdan. Bayağı bir ağaç büyümüş. Yana doğru alırım. Daha iyi gösteririm burayı size. Gerçekten bir tuhaf yani. İçeride de tam ortada. Bakın kayanın ortasını görüyor musunuz? Kayanın ortası, zemini biraz farklı. Üzerindeki taşlara bakın arkadaşlar. 2 tane kaya bindirmişler üstüne. Bakın 2 tane. Bu yan tarafı, bunun sağ tarafı, yani bir girişin sağ tarafı koskocaman bir kaya. Kaçacak yerimiz yok. Sol tarafı da kayanın, öteki kayanın, basamaklı kayanın kendisi. Yani şu üstteki taşlar, ufak bir boşluk veya herhangi bir şey olsa üstümüze direkt inecek ve sadece bir tane de değil, 2 tane var. 2 tane besleme yapmışlar. Biri düşüyor, öteki de üstüne düşüyor. Hiç kaçar şansımız yok. Burası zamanında benim bir tahminimce burası doluymuş. Hatta şu kayanın hizası şu an şurası nasılsa bu hizaya kadar doldurmuşlar. Ama dere yükseldiği zaman, geldiği zaman buraya döküldüğü için burada bir suyu karıştırıp da hiçbir kaçar yönü yok ya, sadece tek taraftan çıkıyor. Buradaki toprağı atınca burası bayağı bir aşağı doğru inmiş. Aşağı doğru inmiş arkadaşlar buraya. Birazdan inmeye çalışacağım, inebildiğim kadar. Buraya bir temizlik yapacağız. Bir bakacağız arkadaşlar şöyle. Ama ben önce şu kayanın üstünü göstereyim arkadaşlar size. Bakın kayaya önden bakış. Bak görüyor musunuz girişi? Onun içi, girişi. Bakın önden baktığımız zaman sanki şurada, bir de şurada sanki göz gibi. Bakın 2 tane yuvarlak gibi. Şurada da sanki belli. Şu burun gibi çıkıyor. Onun üstünde ilk büyük basamak olarak değerlendirelim onu. İkinci basamak, üçüncü basamak, dördüncü basamak. 1, 2, 3, 4. Dördüncünün üstü çok geniş arkadaşlar. Bir de şöyle aradan onun yan tarafı, hemen dere tarafı. Derenin geniş kısmı arkadaşlar, bu tarafa şöyle. Bakın. Ben yukarıdan baktığım zaman daha iyi belli olan bir şey bulmuştum. Onu da göstereyim arkadaşlar yukarıdan. Hani normalde fark edilmiyor. Bak. Buradan baktığımız zaman çok az bir fark ediliyor. Ama biraz su dökelim buraya. Bakın şimdi ne göreceksiniz. Şöyle suyu aldık. Şöyle burayı ıslattığımız zaman bakın arkadaşlar. Ne çıkıyor görüyor musunuz? Yukarıdan görmüştüm ben bunu. Bak. Bak. Bu taşı bu şekilde yapabilmek her baba yiğidin işi değil yani. Bu çelik gibi taş, buna var ya ne hilti işler ne bir şey. Ve bu kayanın yan tarafı da değişik böyle bir kesimler yapılmış. Şurada görüyor musunuz şu işaret arkadaşlar? Ok, sanki bir tarafı yukarı gösteren ok gibi. Okun bir tarafı yukarı gösteriyor. Üstteki taş da karşıdan çekeyim daha iyi görün. Burası acayip kaygan. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şu kaya sanki oraya oturtma gibi. Şöyle boylu boyunca ilerleyen bir hattımız var. Şuralarda büyük büyük delikler var. Oraya bir yakından bakayım. Kayanın arka girişini daha sonra inceleyeceğiz çünkü orada çok iş var. Ben şöyle şuraya girebildiğim kadar gireyim arkadaşlar. Şöyle. Bakın görüyor musunuz? Bu hat böyle bu şekilde ilerliyor. İlerliyor ve şurada böyle bir delik oluşuyor. Burası bayağı bir derin. Belime geliyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Yani biraz daha ilerleyince daha da derine geliyor. Bak hat ilerliyor. Hat ilerlediği zaman şu delikleri görüyor musunuz? Muç izlerini arkadaşlar bak. 2, 3 inceliyor. Şurada bir tane büyük bir muç izi var. Şöyle yapalım da daha derine inmeyelim arkadaşlar. Şöyle bir şu an bak oradan geliyor. Geldi. Muç izleri başladı. Muç izleri küçülmeye başladı ve küçük. Arkadaşlar girişe doğru gireceğim. Yani biraz kesiyorum ama yapacak bir şey yok. Gireceğim arkadaşlar. Şöyle biraz girişi açık. Şöyle girmeye çalışacağız, gireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Görüyorsunuz değil mi? Bataklık arkadaşlar. Balçık. Buraya yani bir batarsak var ya, kimse de yok. Kalırız burada.
Evet, yavaş yavaş giriyoruz arkadaşlar, bakın. Oo, burada da su bayağı var. Su bayağı var. Ve şöyle yapalım. Arkadaşlar bakın, batıyorum, görüyor musunuz? Batıyorum, basamıyorum buraya. Bura tehlike. Burası tehlikeli. Şöyle bakın. Aşağı, arkadaşlar bakın. Şöyle şey gidiyor aşağı doğru. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar, bakın. Şöyle gidiyor. Kayanın, şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bak, kayanın zemininde ortada bir şey yapmışlar. Bir şey var. Bakın. Sanki ileriden bir giriş var o kayanın dibinden. Bak bak bak. Bak. Ben şöyle ayağımı basayım. Yok. Oo. İmkansız. Buraya var ya. Gömülürüz buraya ya. Resmen gömülürüz buraya. Yok abi, yok. Ağaçları tutup da girmeye çalışıyorum ama bakın arkadaşlar. Bak. Bak. Aşağısı balçık. Bak, batıyorum. Bak. Bak, şunu tutayım bari. Şöyle. Bakın şuraya görüyor musunuz arkadaşlar, zemini ne yapmışlar? Kayayı yarmışlar, ortaya doğru böyle sanki yol göstermişler. Bak, orada da bir şeyler var. Şu an burası derin. Böyle olduğuna bakmayın arkadaşlar. Nereden baksan belime gelir bu. Su temiz olduğu için bak. Bak, aşağıda balıklar da var. Görüyor musunuz? Balıkları görüyor musunuz? Bak, balıkları. Bak balıklar. Bak. Bakın. Balıklar. Burası çok sıkıntı. Yukarıdan baktığımız yer burası arkadaşlar. Bakın, yukarıdan. Şurada ben bir işaret falan arıyorum ama tam gözükmüyor. Ya daha doğrusu korkudan inemiyorum arkadaşlar aşağı. İneceğim ama bir daha hazırlıklı geleceğim. Halat, tek başımayım. Taşıyamıyorum yükleri. Halat falan lazım buraya. Bayağı bir teferruat lazım. O kayanın dibine doğru ileri gidip bakacağım. İşlem yapmayacağım sonuçta. Yani üzerime gelmez herhalde. Bakın, balıklar da var burada. Güzel balıklar var. Bakın ne kadar, şöyle yapalım. Çıkmaya çalışalım. Giriş burası arkadaşlar. Bak, burada. O kayayı öyle bir güzel elleştirmişler ki. Şura, ortada bir şey yapmışlar şurada. Şu çift şey gibi baş vermişler oraya. Yani burada ne varsa burada var. Ne varsa burada var. Oh, gün yüzüne çıktık. Of. Yukarıdan bakış. Gerçekten içime bir ürperti geçti ya burada. Burası bir acayip. Yani demek ki dere çok yükseliyor. Burada balık olduğuna göre, burada su olduğuna göre, dere yükseldiği zaman buraya balıklar geliyor. Su çekildiği zaman bu şekilde gözüküyor. Burası beni mest etti ya. Mest etti burası beni. Hemen yanından girişimiz hazır. Basamaklı kayamız burada. Bize ne demek istiyor burası? Güzel, böyle bir düşünmek lazım. Düşünmem lazım. Arkadaşlar, canlı yayın yapacağım. Arada sırada canlı yayınımız oluyor. Yorumlardan video izlediğiniz zaman düşüncelerinizi, tecrübelerinizi, fikirlerinizi yazın. Ondan sonra ben de düşüncelerimi kendim hep sizinkilerle beraber böyle bir harmanlayıp ortak fikir bulup ona göre geleceğiz. Şuraya bakın arkadaşlar. Buradan böyle gözüküyor. Böyle aşağı iniyorsun. Çok ilginç bir yer. Şurada, şunun üstü, en büyük alanı bu tarafı. Ondan sonra derenin üstüne, kayanın üstüne çıkıyorsun. Şu yandan baktığımız zaman şöyle bir şey yapmışlar buraya. Bu tarafta var mı? Bu tarafta yok. Biraz daha yukarı ilerleyeceğiz arkadaşlar. Biraz daha yukarı ilerleyeceğiz. Orada bir tane kaya vardı. İçi kazan gibi oyulmuştu. Bir de ona bakacağız. Burası sizlerin yorumlarından, düşüncelerinden sonra tekrar arkadaşlar bir
ortak nokta bulacağız buraya. Ama burada kesinlikle mutlaka bir şey var. Hemen girişin hemen ilk basamağın hizasında bir şurada oturak gibi bir yer yapmışlar arkadaşlar. Durabiliyorsunuz. Şurada. Şurada duruluyor. Bakın arkadaşlar şu üstümüze gelecek şekilde kayaların, sarp kayalarda büyüyen ağaçlar bunlar. Yılların ağaçları. Yani kayanın kendisine nüfuz etmiş kökleri. Öyle bir yerdeyiz.